Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Umarım hayata dair her şey senin adına olumludur. Beni soracak olursan bomba gibiyim. Tekrardan borsa serüveni ile kaldığımız yerden bismillah dedik. Sevgili dostum, ilk defa kanalda karşılaştıysak her hafta sonu Borsa İstanbul'daki hisse senetleri üzerine teknik analizle alakalı birkaç kelime eşliğinde çizimler yapmaya, hayaller kurmaya çalışıyorum. Burada paylaştığım bilgiler kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Sadece eğitim amaçlı. Benim amacım sana teknik analizin temel prensiplerini öğretmek. Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinin fiyat eşliğinde oluşturduğu grafikleri yorumluyorum. Bu konuda ben sana sadece rehberlik edebilirim. Dolayısıyla yatırım yapmadan önce kendi temel ve teknik araştırmanı yapman kesinlikle ve kesinlikle senin finansal kayıplarla karşılaşmaman için çok önemli bir konu. Yani kısaca benden veya bir başkasından gördün diye borsada işlem açmak, işlem kapatmak. Kendi analizini kendin mutlaka yap. Bu bir dost tavsiyesi. Diğer bir ricam, kanala abone olman, etkileşim adı altında yorum yapman, beğeni yapman gerçekten çok değerli ve önemli. Eğer Twitter'ın var ise bence olmalı. Twitter'dan da takip edersen çok makbule geçer. Lafı fazla uzatmadan sevgili dostum başlayalım. Bismillah diyelim. Sevgili dostum, önümüzdeki hafta için incelemeye başlayacağımız üçüncü hissemiz Tuğçelik Alüminyum. Değerli dostum, hissemizin ismine cismine bakmadan ne yapıyoruz? Önce trend kısmına bakıyoruz. Trendin yönüne bakıyoruz. Şuradan aldık. Aynı şekilde, hatta şöyle alırsak daha güzel olacak. Değerli dostum, şunları şöyle yapayım. Sen daha iyi gör diye temas noktalarını işaretleyeyim. Şekildeki gibi şu kısmı gördün. Temas etmek üzere düşen fiyat trendi kırılmış mı? Hayır, kırılmamış. Ama kırılmak üzere 13.19'da tam manasıyla kırılacak ve üzerine mum kapanışı yaparsa bizim için sağlıklı olacak diyelim. Bu uzun periyot dediğimizde 19 Ekim'den günümüz tarihine kadar. Bir de şuradan bakalım 19 Şubat'ta hani kısada düşeni kırmış mı diye baktığımızda evet, kısada düşeni kırmış. Nacizane eğer ilk formasyon arayacaksak şu kısma baktığınız zaman burada bir fincan, burada da bir kulp görüntüsü yakalamış olacaksınız. Bunları sileyim. Karışıklık meydana getirmesin diye. Değerli dostum, şimdi şu kısmı hatta şöyle yapalım. 13.19 bizim için fiyat kırılımı diye işaretleyelim. Şurada baktığınızda şöyle yapar isek dostum, buradan şekildeki gibi gider isek. Şimdi bugün ne tesadüf, genelde bayraklar flamalarla uğraştık. Aşina olman lazım. Biz bu bayrak mıdır, flama mıdır, görüntünün şeklinden ziyade kurallara riayet ederek tekrar Fibonacci düzeltme aracımızı kullandık. Dedik ki yükselişten sonra
bir düzeltme hareketi en az 0,382 kadar olmalı ki biz bu görüntüye, bu geometrik şekle bayrak veya flama diyebilelim nizami olarak. Ben Twitter'dan paylaşım yaparken nizami bayrak, nizami flama şeklinde paylaşımlar yapıyorum. Oradan aşina olabilirsiniz. Evet, bu arkadaşımız 0618'den geri dönüş sağlamış. O zaman bu nizami bir şekilde flama görüntüsü müdür? Evet, nizami bir şekilde flama görüntüsüdür. Şu kısmı şöyle yapar isek daha nizami olacak. Peki dostum biz ne yapıyorduk? Flama ve bayraklarda diyorduk ki saplarının klonlamasını yapıyorduk. Sonra diyorduk ki bu sapı muhtemelen kırılma olabilecek direnç çizgisine şekildeki gibi ekliyorduk ve fiyat beklentimizi belirliyorduk. Bu birinci öngörüydü teknik analistler tarafından. Benim için mantıklı ve makul olan kısım ne? Destek çizgisinin en derin, en alt noktasından bayrak sapını veya flama sapını şekildeki gibi ekliyordum ve fiyat beklentimi ona göre yapıyordum. Şimdi şu son görüntüye baktığınızda ne görüyorsunuz dersek 13-19 kırılımı gerçekleşecek. Bunun üzerine mum kapanışı yapacak. Sonra ben 24.54 veya 27.58 fiyatlarını takip edebilirim diyeceğim. Bu formasyonun daha sağlıklı çalıştığına inanabilmem için ne yapmam lazım? Diyorum ki burayı bir temizleyelim önce. İndikatörlerden yararlanmam lazım. Bu indikatörlerden ilki neydi sevgili dostum? Tabii ki üstel hareketli ortalamaydı. Bende iki tane ama birleşmiş bir şekilde sen iki ayrı indikatörde açmak zorunda kalabilirsin. İki tane ayrı üstel hareketli ortalama indikatörü açacağım. Bunlardan bir tanesi üstel hareketli ortalama yani EMA 9 mavi olan, bir tanesi de üstel hareketli ortalama, yanlış şeye bastık. Üstel hareketli ortalama 21 yani EMA 21. Sarı olan EMA 21'i, mavi olan EMA 9'u temsil edecek. Şu kısmı büyüttüğümde bakın şurada bir kesişim var mı? Evet sevgili dostum var. Kitaplarda şöyle yazıyor. Diyor ki hareketli ortalamalar kısa periyot, uzun periyodu aşağıdan yukarı doğru keser ise bu bir al sinyalidir. Yani zaten burada görüyorsun 11.69'dan kesişim gerçekleştirmiş. Nereye kadar götürmüş? Sevgili dostum 12.98'e kadar götürmüş. Şimdi değerli dostum bunu daha iyi görebilmek için mesela şurada bu kesişimi yakalamış olsa idik. 10.83 25 Ocak'ta 10.83'ten alacakmışız. Nereye kadar götürecekmişiz? 16.26'ya kadar. Yani ne kadarlık bir kar payı verecekmiş? %50'lik bir kar payı verecekmiş. Eğer işlem açmış olsaydık. Bakın şurada daha fazla. Şimdi üstel hareketli ortalamalardan sonra burayı bir temizleyin. Ben size hızlıca bir destek direnç pivot kısımlarını açayım. Sevgili dostum ilk direnciniz 13.81. Zaten 12.70'i kırmış. Bu takip edilebilir dedim. Benim kurduğum hayallerin daha gerçekçi olması, ayaklarının yere basması için iki tane daha indikatörden faydalanıyordum. Bunlardan bir tanesi RSI, bir tanesi MACD. Açtım. RSI indikatörü için kitaplarda şöyle bir ifade yazar. Der ki 30 ile 70 aralığında olsun. Bu bir. Sonra yıldız ekler. RSI 30 ile 70 arasında olsun ama
Erasay 50'den büyükse tadından yenmezler. Neden? Alım yönlü işlemlerin arttığını belirtir. Bakıyoruz 63. Evet, Erasay istediğimiz değerde. Erasay'dan sonra MACD'ye bakalım. Sevgili dostum, MACD de Erasay gibi iki tane çizgiden oluşur. Bir tanesi mavi, bir tanesi turuncu. Mavi çizgi MACD leveli, turuncu çizgi MACD sinyali temsil eder. Şimdi mavi çizgi, turuncu çizgiyi aşağıdan yukarı doğru kestiği an itibariyle bu senin benim için bir al sinyalidir. 5 Nisan Cuma günü bu kesişimi gerçekleştirmiş. Yani demiş ki MACD al. Bu kesişim devam ediyor mu? Evet, devam ediyor ve farkındaysanız sıfırın altında. Yani bakın burada da sıfırın altında. Buradan da almış. Nereye kadar götürmüş? Fiyat olarak bakalım. 10.19'dan almış. 16'ya kadar götürmüş. Sadece MACD günlük takip edilseydi, bakın bir daha söylüyorum. Buradan almış. 29 Aralık'tan almış. Nereye kadar götürmüş? Sevgili dostum, 22 Şubat'a kadar. Sadece MACD günlükte takip edilseydi. Benim Tuğçelik için anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğin, izlediğin için teşekkür ediyorum. Benden veya bir başkasından gördüğün herhangi bir hisse için direkt işlem açma. Finansal kayıtlarla uğraşma. Kendi temel ve teknik araştırmalarını yapmadan işlem açıp kapatma kısaca. YouTube'a, kanala abone olursan, Twitter'dan takip edersen çok memnun olurum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.